Olaylar. İlk defa bir Peugeot pozisyonu çekiciyle geldi. Çekiciyle çıkaramıyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı tabii ki. Bunun için bakalım neler yapacağız. Motor yapılacak. Motosikletin pistonları, sekmanları değişecek. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Videoyu izleyip bakın. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İzleyin bakalım başımıza neler gelmiş. Bir görün. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Motorumuz Mecidiyeköy'den geldi bize. Kırmızı Peugeot Pozition 2022 model. Elektrik arızası için geldi bize. Elektriksel arızası var. Motor hiçbir şekilde çalışmıyor ve hiçbir şekilde marş almıyor. Marş alsa da patlatma sesi yapıp kendini kapatıyor ve aküyü çıkarıp takmanız gerekiyor, resetlemeniz gerekiyor. Elektronik ateşlemesinde komple altında sıkıntılar var. Biz bunu komple elden geçirdik, sorunlarını çözdük. Motor şu anda çalışır vaziyette. Çalışıyor. Şu anda aküsü şarj oluyor. Akü şarj cihazında şu anda akünün testini yapacağız. Akülerin testini yaptıktan sonra bakalım motorda ne gibi, takmayı unutmuşum. Şimdi onu takayım. Akü şarj ediliyor. Aküyü şarj ediyoruz. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Evet arkadaşlar, şimdi bu motor dediğimiz gibi patlatma yapıyor. Bobin patlatması yapıyor. Onun altı tertiplat su aldığı için onu temizledik, kuruttuk. 2 tane ürünü yanmış. Bunların ikisi yanık. Yanmış, daha doğrusu hasar görmüş. İçeriden patlak. Sigorta patlatmış. Yani inanılmaz bir şey göstereceğim. Buji de patlak. Bujiyi patlatmış. Yani buji çatlak. Ya büyük bir çanı ya biri kurcaladı takarken patlattı ya da başka bir şey. Motor şu anda çalışıyor. Sağlıklı şekilde. Ağır bakımlarını yapacağız. Temizleyeceğiz. Sahibine teslim edeceğiz. Şimdi size varyatör açılış kısmını ve toplanması, kayış değiştirimini onları göstereceğim. Motor şu anda 24.000'de. 20.000 bakımına biz 20.000'de yapılmasını söylüyoruz ama 24.000'e gelmiş maalesef. Biz bunu 20.000 bakımını yapacağız. Ağır bakım olacak, kayışları değişecek. Hepsi değişecek. Granajları bu şekilde sökebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Bize de getirebilirsiniz. Problem yok. Kapak değişecek. Ya motorun işlemi çok fazla var. Varyatör kısmını gelince de size bilgi vereceğim. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Varyatör kısmına geçiyoruz. Ve varyatörün bütün her şeyini söküyoruz. Ön varyatör, bagalar, kızaklar, kayış hepsi değişiyor ve motoru test ediyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Dediğim gibi like atıp beğenirseniz bunu çok sevinirim. Çünkü sizler için bunları yapıyoruz, paylaşıyoruz. Ben şimdi motoru varyatör açma kısmına geçiyorum. Sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, kırmızı motoru söktük. Zor da olsa söktük. Bizden önce açan arkadaş burası korozyona uğramış. Kapağı inanın çok zor açtık. Şu korozyonu görüyor musunuz, küfü? Yani kapağı bozmadan o kadar zor açtık ki. Yüzüğü. İnsan şuraya bir yağlasa bu kapak rahat girip çıksa ama işte kapatan arkadaş kim uğraşacak onunla, değil mi? Evet, varyatör kısmı. Bu motor 24.000 kusurda. 20.000'de değişmesi gerekiyordu. Kayış vurmuş, kayış bollaşmış. Varyatör kapağının altına kayış vurmuş. Zaten bol, gördüğünüz gibi değiyor. Şu an hiçbir şey gevşetmedim. Kayış bol. Bayağı bol. Pat 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 yapmasının sebebi kayış uzamış. Örümcek ağları var. İçinden kedi tüyleri çıkıyor. Şimdi varyatörü açacağız, devreci açacağız. Bunların malzemeleri değişecek. Hava filtre indiriminde, bu da işe yarayıcısı. Varyatör filtresi. Yani bunun sarı olması lazım, siyah. Hava alamıyormuş varyatör. Varyatör kapağımız sağlam, rulmanımız sağlam.
Her şey sağlam. Şimdi takım işlemine geçeceğiz. Birazdan toplama işlemine. Sökeceğim şimdi. Bunu sökeceğim. Malzemeleri almaya gideceğim. Sökeceğim. Neyin ne olduğunu göreyim dedim. Kayış uzamış. Mecburen değişecek. Bagaların durumuna bakacağız. İnceleyeceğiz. Bakalım neler olacak göreceğiz. 24.000'deki motor 20.000'de değişmesi gerekip servise gitmeyen. Bakalım neler çıkacak. Bayağı bir fark olacak. Evet arkadaşlar, şimdilik görüşürüz. Biz işleme devam edelim sökmeye. Evet arkadaşlar, açtık şu anda. Radyatörü, kayışı görüyor musunuz? Ne yapmış burayı? Zımpara yapmış resmen. Evet, 20.000'de kayışı değiştirmezseniz ne olur adlı çalışma. Çatlamış kayış. Yani sanırım herhalde 1000 kilometre gitse. Ben bu kayışın ömrü bittiği için bu şekilde kıvırıyorum. Bu şekilde kayış bakılmaz normalde. Şöyle bakarsın, böyle bakarsın. Ama böyle kalkıp da böyle kıvırırsanız bu iş olmaz. Ben sadece çatlakları görün diye diyorum. Gördünüz mü? Bitmiş. Kayışı sonuna kadar kullanmış arkadaş. Lifler çıkmış artık. Bu kayış bitmiş. Tekrar yapıyorum. Bu orijinal kayışı. Numarasını yayınlıyorum. Bak yönünü gösteriyor, görüyor musunuz? Yani gidip de bunu böyle takmayın. Yönü gösterdiği için yöne doğru takıp kayışınızı. Evet arkadaşlar, biz devam ediyoruz. Şimdi meşhur baga. Gel bakalım, dökülme. Dökülme. Evet, dökülme. Evet, çalkalıyoruz. Bakalım falımızda ne çıkıyor. Evet, yüzükler bitmiş zaten belli. Bunlar bitmiş. Dışına da şöyle koyalım. Üf, bagalara bak. Abi bunu nerede servise götürdüler bilmiyorum. Bunlar orijinal bagalar değil, görüyor musunuz? Baga düzlemiş. Titreşimin sebebi. Bitmiş. Şöyle. Gördünüz mü? Baga bitmiş. Baga bitmiş. Abi düzlemiş. Düzlemiş. Hep unutuyorum şu boyuna asılan aparatı evde. Bak 8 olmuş o da. Abi 20.000'de değiştirin. Abi idare eder. Etmiyor kardeşim. Değiştir. Bu etmez idare. Ya bunu böyle görürse zaten her servis değiştirin. Merak etmeyin yani. Şuna bak. Köşe olmuş. Arkasına bakacağım bunların. Bunların farklı bir baga. Bu orijinal baga değil. Bakalım kiminmiş. Setup motorun bagalarıymış. Takmışlar. 20x15. Bunlar 12.4 gramdı galiba. Öyle bir şeydi bunlar. Evet, diyeceğim bu. Aslında bu tast artık bitmeye yaklaşmış. Gerçi daha bir 5.000 daha gider. Ondan sonra bu tas biraz daha gider. Devraj fazla gitmez. Yağlamışlar güzelce. Devraj artık incelmiş. 30.000 de bu devraj değişecek arkadaşlar maalesef. Maalesef. 30.000 gider ama. Biraz performans kaybı olur ama gider. Evet arkadaşlar, şu anda burası böyle. Şu anda böyle.
Şimdi sırada hani diyordunuz ya varyatör kapağını sökemiyoruz abi. Abi böyle bu granajı açman lazım vidalarını. Buradan boşlaman lazım ama burada bak tırnaklar var. Bunları kırmaman lazım. Bunlar önemli mevzular. Kırdığında bu granaj buraya oturmuyor. Ve böyle bombe kalıyor. O yüzden ona gerek yok. Buradaki vidayı açacaksın. Tabii o granajı çıkarman lazım. Bak burada bir tane vida var. Kapağın vidası. O vidayı açmazsan bu kapağı alamazsın. Burada da bir tane vida var. Bunu da serbest bırakacaksın ki esnetme payın olsun. Buradan bunu esneterek bunu buradan söküp alabilirsin. Evet, şimdi onu sökeceğiz. Takır takır çalışıyor motorum. Elektrik arızası var. Kabloların ısınmış, arıza yapmış. Biraz akü şarj olsun. Biraz takip edeceğim. Şu an çalışıyor rolantide. Arıza ışığı söndü. Arıza ışığı vardı. Yağ değişimi gelmiş. Bayağı bir sıkıntı yaptık. Değişen çok şeyim var. Anlatamam yani. Arızalı her şeyim burada. Bunlar bobinler. Evet arkadaşlar, herkese günaydınlar. Evet, biliyorsunuz kırmızı bir motorumuz vardı. Elektrik arızası için bunun bir sürü sorunları vardı. Klasik sorunları vardı. Yani kronik gibi bir şey yok zaten de klasik sorunlar. Yani elektrik arızası, bujisi patlaktı. Bobini arızalıdı. Elektrik konjektörleri yanıktı. Yani bu motorda çok sıkıntı vardı. Varyatörü bitmişti. Motor bize geldiğinde 24.000 kusurdu. Tabii ki 24.000 kusurdu. Biz bunu 20.000'de yapılması gereken bakımlar yapılmamış. Kayışını varyatörden sesler geliyordu. Tabii ki motoru çalıştırdık. Varyatörünü de söktük. Varyatörü sıfırladık. Bu süreçte elektrik arızasını çözdük. Motorumuz çalışıyordu. Ta ki başımıza çok olanaksız bir şey geldi. Motor bize geldiğinde 400 milim yağ vardı içinden. Yağını söktük, yağını değiştirdik. 400 milim yağ vardı. Yağ çok düşüktü. Tabii ben yağını yenisini koyduk. Motoru çalıştırdık, elektrik arızalarını giderdik. Motoru sürekli çalıştırdık. Ama tabii ki sonra başımıza bir şey geldi. Biz de şaşırdık. Sanırım motor yağlama yapmamış daha önce. Yağsızlıktan sanırım 400 milim yağ kaldığı için yağsızlıktan sanırım çalışmamış. Biz tabii yağı koyduk. Yağla çalıştı ama tabii daha öncesi yağlama yapmadığı için herhalde motor sonrasında başımıza ne yaptı? Sürpriz oldu. Arkadaşımıza çok büyük sürpriz oldu. Motor yaklaşık 1 kilometre gitti, stop etti ve piston ve sekman kilitledi. Kameralara baktığımızda da pistona ve sekmanda bayağı bir yağsız kalmış gözüküyor. Yağsız şekilde yağlama yapmadığı gözüküyor. Yani motorda 400 milim yağ varken sanırım motor biraz kullanılmış. Bu sistemle motor sanırım yağlamasızlıktan ya stop etti. Sonra nasıl elektrik arızaları oluştu bununla ilgili bir şey bilgim yok. Ama motorun başına gelmeyen kalmamış. Biz elimizden geleni yaptık. İlk defa bir pozisyonu kurtaramadık. Kapak tabii açılacak. Motor yapılacak. Tabii ki motoru yapacağız. Yapmayacağız değil. Hep beraber yapacağız. Motorunu da yapacağız. Zaten bizlik bir durum değil zaten de millet yanlış anlaşılmasın. Sadece ben burada anlatıyorum motorun başına neler geldi, neler yapıldı, neler eksiksiz yapıldı. Bu motor çok kötü bir durumda geldiğinde zaten buna biliyorsunuz shortlar, videolar, paylaşımlar yapıyordum. Bu motor geldiğinde elektrik arızası diye bize geldi. Bu motor yürür vaziyette gelmedi. Bu motor neyle geldi? Kamyonla geldi. Çekiciyle buraya geldi. Aküsü bitikti. Biz elimizdeki aküyü kullanıp motoru çalıştırmayı denedik. Hiçbir şekilde çalışmadı. Sonra arıza motoru soyarak elektrik aksamlarına tek tek baktık.
Pusyon malzemelerimiz elimizde olduğu için elektrik bobinleri değiştirdik, konjektörleri değiştirdik. Buji sipsiyahtı. Ucu da patlaktı zaten. Bujiyi değiştirdik. Ateşleme gene yapmadı. Tabii bujiyi değiştirdik. Baktım konjektörler oksitlenmiş. Elektrik gitmiyor, gelmiyor. Konjektör değiştirdik. Bir iki sigorta değiştirdik. Sonra motor çalıştı. Sonra yağını değiştirdik. Sonra sistemi motor biraz çalışsın diye biraz çalıştırdık yağını değiştirdikten sonra. Tabii motor çalıştı bu yağla bir süre. Bayağı bir çalıştı. Yarım saat 40 dakika çalıştı. Bir sorun çıkarmadı yani açıkçası sorun çıkarmadı ama yürürken 1 kilometrede kalması biraz üzücü bir durum yani. Bunu neden yaptı, daha başına ne geldi motorun hiçbir bilgimiz yok. Yapılacak, onarılacak, teslim edilecek. Ama ilk defa bir motoru bakımdan sonra buradan yürüyerek çıkarmadık. Bunları da sizlerle paylaşayım dedim. Evet, yerimiz gitgide güzelleşiyor, uğraşıyoruz. Bazı problemlerimiz var. Şöyle, yerle ilgili güzel, tamam çok iyi. Biraz zamanımız var. İşte mutfağımızı falan yaptırdık. Dolaplarımız, masalarımız geldi. Tezgahlarımız gelecek. Tezgahları sevmedik. Ölçüleri bize uymadı. Başka yerden temin ettik. Bunun gibi sorunlar yani bir şeyleri teslim edilmesi zaman alıyor. Evet, herkes soruyor. Yetkili servis işine girecek misiniz? Yetkili servis Peugeot bayiliği işine girecek misiniz? Bununla ilgili bir çalışmalarımız var. Bakacağız. Hani neler olacak, neler edilecek. Bununla ilgili de net bilgi vereceğiz size, paylaşacağız. Bir soru da parçalarınız orijinal mi diye bana sürekli soruyorsunuz. Evet, malzemelerimizin hepsi orijinal Peugeot'un malları. Hepsi orijinal. Birinci sınıf malzeme. Ben Peugeot'un kitapçığında ne yazıyorsa o yağı, o ekipmanı, o yedek parçayı kullanıyorum. Onların haricinde bir kullanım yapmıyorum. 2020 yılından beri Peugeot'larla uğraşıyorum. Pusyon'la tanışmam 2022 yılında başladı. XP400'lerle 2023'te başladım tanışmaya. Bunun harici X-Max'ler, N-Max'ler, Forza'lar yaptım çok. Yağ değişimi olsun, bujileri olsun, işte arıza tespiti olsun. Bunlar gibi sorunların hepsini çözdük. Biz her markaya bakıyoruz yani genel bir markaya bakıyoruz ama başka işlerimiz de var, başka koşturduğumuz işler de var. Servisi düzene sokup burayı faal durumda, hep açılır durumda yapacağız. Şimdilik gruptan ve arkadaşlar yazıyor bana motor getireceğim. Ben de getir diyorum. Geliyor motor. Burada yapılıyor, çıkıyor. Şu andaki sistemimiz, işleyişimiz bu arkadaşlar. İleriki dönemde işler değişecek. Hemen hemen bir ay sonra işler tam tamında değişecek. Burası tam dolacak. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mutfağımız geldi. İşte bölmeler yapılıyor arka tarafta. Gene boya işimiz tekrar olacak. Çünkü bir su alma durumumuz oldu buranın. Basması gibi bir şey oldu zeminden. Tabii ki burası da büyük bir dükkan. Tam istediğimiz gibi vazgeçmek de olmuyor. Evet arkadaşlar, videoları beğenip ve like atarsanız çok sevinirim. Sizler için çalışıyoruz. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İçerik üretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda gelen motorların hepsini çekmeye çalışıyorum. Motorların çekimlerini yapıyorum. Gelen motorların. Bazıları geliyor. Çekmeyi unutuyorum video. Çünkü kalabalıklaşıyor bir anda. Bir anda yoğunlaşıyor. Burada hem çekim yaparak yani ancak motoru buraya koyup arızalarını çözerken video çekmem lazım. Anca öyle olması lazım ama öyle bir sistem yaratmak çok zor. İşleyiş, insanların gelmesi, herkes merak ediyor, herkes hayırlı olsuna geliyor. Dükkanda mısın diyenler çok. Evime yakın, dükkana geliyorum, dükkanı açıyorum, evime geliyor. Evden dükkana geliyorum. Yani her zaman bana ulaştıklarınızda, telefonla, SMS'le ulaştığınızda dükkan kapalı bile olsa ben dükkana hemen geliyorum. N-Max'ler, Forza'lar, X-Max'ler, SR4'ler, yani Watch'lar, CF motor bunların hepsinin servisini veriyoruz. Vitesli motorlar da buna dahil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi sistemde oturmadığı için sadece bizim Peugeot gruplarına hizmet veriyorum şu anda. Hani millet soruyor abi Peugeot harici motora bakın. Hepsine bakıyoruz kardeşim. Hepsine bakıyoruz. Hepsinin bakımlarını yapıyoruz.
Biraz da hem bu kırmızı motorla ilgili bir video olacak, evet. Ama hem de dedim ki sizle ilgili biraz sorularınız var. Bana gelen sorular çok var, zaten burada da okuyorum. O yüzden hem sorularınızı yanıtlayayım dedim, hem de bilgi paylaşayım size dedim. Yani bilgileri paylaşayım ki herkesin bilgisi olsun. Hem bu motoru anlatayım, bu motorla yaşadığım sıkıntıları, bu motorla yaşadığım sorunları anlatayım, sizle paylaşayım dedim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp beğenirseniz sevinirim. Videoları fazlalaştıracağım, sıklaştıracağım. Çok fazla sıklaştırmam lazım motorlara göre. Bir de kış sezonu. Sadece bizim gruplardan ve çevreden eş dost geliyor şu anda. Daha tam açılmadığı için burası çoğunun haberi yok. Reklam da yapmadık. Zaten bir açılış da yapmadık. Açılış yapılacak. De Mart gibi falan bir projemiz var açılış için. Belki o seviyelerde olabilir. O zaman zaten davetiyeler herkese atılacak. Herkes davet edilecek. Ona göre bakacağız. Şimdilik demek istediklerinin hepsi bu. Bu motor bize geldi. Çekiciyle geldi. Elektrik arızaları için geldi. Şimdi size videolarla baş başa bırakacağım. Videoları izleyip siz takip edersiniz ama dediğim gibi başınıza talihsiz bir şey geldi. Gelir. Motor, araba olsun böyle şeyler gelir. Tabii ki piston sekman atılacak, motoru çözeceğiz sorununu. Bakalım neler yapacağız. İleriki dönemde bu kırmızı motor için zaten video paylaşım gene olacak. Ben şimdi sadece kırmızı motorun başına neler geldi, neler yapıldı ve motor çalışır vaziyette size videoları paylaşacağım. Siz de oradan bir izlersiniz, bir bakarsınız motorun durumunu. Hem dedim motoru paylaşmışken de bir konuşma yapayım sizle, bilgi paylaşımı olsun dedim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Buradayız, yerimizdeyiz. Her gün buradayım gerçi. Dışarıda işlerim olmadığı sürece her gün buradayım. Her gün motorlarla uğraşıyorum. Şimdilik bu kadar. Bir soru daha vardı. Mekanın videosunu çekecek misin? Evet, mekanın videosunu çekeceğim ama mekanın videosu şu anda çekemiyorum. Çünkü tam donanımlı değil. Eksiklerim çok var. Ya ben bunları da gösteririm. Ben kimseden gizlim saklım yok yerde. İşte ıvır zıvır takımlar yerde zaten. Yani gösteririm. Bunlardan çekineceğim yok benim. Şu anda mekan için biraz daha süresi var. Bir aya kadar mekanı komple çekimini yapacağım video. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Motoru ben size videoları paylaşacağım şimdi. İzlersiniz. Durumuna siz de görmüş olursunuz. Bu motoru ayağa kaldıracağız zaten. Motor yapıldıktan sonra da bir video atacağım tekrar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İki motor, iki gezgin. Biz özgür